Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir videoda daha birlikteyiz. Bugün röfle seti deneyeceğiz. Daha önce söylemiştim röfle tarağı deneme videomda. Artık nihayet çekimi yapıyorum. Üstüme bir tişört giyip geliyorum. Ve geldim. Röfle seti bu. Üzerinde diyor ki bebek sarısı, ombre, röfle ve birçok farklı sarı görünüm için uzman set. Kağıdında 20 dakika ile 50 dakika arasında bekletmeniz yazıyor. Bebek sarısı için muhtemelen 50 dakika, çünkü 50 dakikayı aşmayın diyor. Bu ürünün videolarını izledim. Sanıyorum çeken arkadaşlar saçın kopmasından korkmuş olabilir. Talimatta diyor ki saçınızdan bir tutam alın, önce oraya bir uygulayın, saçınızdaki açılırlığına bakın, ona göre sürenizi belirleyin diyor. Ben öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Olabildiği kadar sık alıp şu ön bölüme ve yan bölümlere uygulayacağım. Arkalarımı bırakacağım. Hemen de başlıyorum. Şöyle tekrar göstereyim ürünü. Hemen saçı bir tarayalım. Demiş ki normalde ayırdığınız gibi ayırın. Ben normalde aslında bir bölümünü yandan ayırıyorum ama düzgün alabilmek için mantıken ortadan ayıracağım. Karışmasın diye iyice saçlarınızı tarayın. Saçlarınızın kirli olması çok önemli. Boya işlemlerinde ve açma işlemlerinde saçınız ne kadar yağlı ve kirliyse uygulama o kadar güzel çıkar. Yıkayıp da kurutup da bu saçları kesinlikle açmaya çalışmayın. Bu saçları. Evet. Allah'ım çok güzel. Şöyle göstereyim. Benim beyazlarım da var. Şöyle gördüğünüz gibi saçma sapan paketler atıp ondan sonra beğenmeyip koyu kumral, orta kumral, küllü kumral gibi değişik boyalarla diplerime de cilalar yaptım. Şuralarım doğal, hiçbir şey yok burada. Arkalarıma hiç paket atmadım. Ve buralarda da turunculuklar var. Bu seti kullanırken dikkat etmeniz gereken çok ciddi noktalar var. Bunları da videonun içinde anlatacağım. İçinden ihtiyacınız olan her şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bone, oksidan, yıkadıktan sonra saç bakımı yapan 2 dakika bekletmeniz gereken bir maske, eldiven ve fırçası. Arkasında da tığ gibi ucu olan bir şey var, işte bir şey var. Birazdan göreceksiniz. Şöyle kabını bile göndermişler, efsane. Şunu açacağız. Sonra oksidanı içine dökeceğiz. İyice karıştıracağız ve saçımıza uygulayacağız. Ama önce maalesef en çok uğraştıran boneden saç çıkartma işlemini yapacağız. Şöyle bir bone, komik bir duruşu var. Ben bunu bone için aldım. Aslında sürekli kullandığım bu açıcıyı uygulamayı düşünüyordum. Ama madem seti deniyoruz, o zaman bunu deneyelim istiyorum. Yine bir sonraki videoda kullanacağım. Şu ikisini kıyaslayacağım. Hangisi daha iyi açıyor bakacağız ne kadar sürede. Sonraki videolarda onlara ulaşabilirsiniz. Bunun kendi açıcısını gerçekten merak ediyorum. Neyse, ben bunu bone için aldım. Daha sonra Roseman'da sanıyorum gezerken bu bonenin tek satıldığını da gördüm. Fakat delikleri bu kadar sık mı, nasıl incelemedim. Sanıyorum Coleston iyi bir firma olduğu için delikleri yeterince iyi yapmıştır. Şöyle içi naylon arkadaşlar. Hemen boneyi 3 yaşımıza 2 yaşımıza döner gibi takıyoruz. Boneyi takıyoruz. Saçlarımızı çıkarırken sorun olmasın diye iyice taradık. Dediğim gibi ben arkalara inmeyeceğim. Oralara daha sonra farklı açıcıları denemek için kullanacağım. Sıkıca bağlayın diyor. Muhtemelen bana fenalıklar gelecek ama emek olmadan yemek olmaz. Çok sıkı olması gerekiyor ve tığ ile o gönderdikleri aparatla saçı çıkarırken yine kullanım talimatında diyor ki bastırın ve tığı ondan sonra sokun. Bakacağız. Olabildiği kadar arkadan başlayayım ki önlerde saçlarım düşecek çünkü. Alıyoruz. Şöyle bir şey, bakın görünüyor mu? Tığ gibi. Tabii deniyoruz. Ben göremiyorum. Şöyle takıyoruz. Bir ufak çeviriyoruz. Ondan sonra çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok az çıktı. Ben daha kalın tutamlar istediğim için olabildiği kadar saç çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra tarayın ki dipte birikmesin. Yani galiba şöyle mi çekiyoruz acaba? Evet. Taktıktan sonra arkadaşlar saçın dibine gidiyorsunuz. Oradaki saçı tutup çekiyorsunuz. Şimdi anladım. Ben bütün deliklerden çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü yoğunluğu çok olsun istiyorum. Yani sarılık çok fazla olsun istiyorum. Ben bir ayna da bulsam iyi olacak galiba. Şöyle takıyorum. Ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi
elinizle de çıkartmanız gerekiyor. Deliğe takıyorum. Ondan sonra saçı alıyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Evet, bulduk. Nihayet nasıl yapılması gerektiğini anladım. Ben şimdi görebiliyorum. Az önce hiçbir şey görmüyordum. Görebiliyor musunuz? Bakın düğümcük gibi çıkıyor. Bunları tarayın ki saçma sapan çıkmasın. Yukarı gelecek şekilde kancası takıyorum delikten. Saçı alıyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Ya siz tığ falan böyle el işiniz iyiyse zaten yaparsınız. Süper. Zor değilmiş. Hiç zor değil gerçekten. Şurayı az önce yapamamıştım. Takıyorum. Alıyorum, çekiyorum. Bu kadar kolay. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. İnce alınmış röfle tutamları her zaman daha güzel gösterir saçı. Çok kalın almak çok mantıklı değil. Ama ben yoğunluğunu fazla istiyorum. Başlayalı 8 dakika olmuş. 8 dakikada bence gayet iyi. İşte öyle abartıldığı gibi çok uzun falan sürmüyor. Çabuk da olmuyor tabii ama el yatkınlığınız varsa tıkır tıkır yaparsınız. Röfle tarağı deneme videomda da görmüşsünüzdür. Şahane hızlıyım. Muhtemelen siz benden daha çabuk yapacaksınız. Tam olarak 10 dakikada arkadaşlar. Geldiğim bölüm bu. 1, 2, 3, 4 sıra gittim tepeye kadar. 10 dakikada oldu. Yalnız sürekli önünüze geliyor. Tokayla tutturun ve devam edin işlemeye. Bence net geçirmiyorum. Valla çok keyifli. Gerçekten. Duygu bozukluğuna bak, anda değişiyor. Şöyle yaptım arkadaşlar ve 1 saat 5 dakikada. Tam 1,5 saat sonra bitmiş oldu. Ben arkaları alamadım tabii ki. Tepeler ve yanların şuraları için yardım aldım. Çünkü kolunuz ciddi anlamda yoruluyor. Bu işlemi yaparken hızlı davranın. Başta keyifli geliyor ama ondan sonra gerçekten bunaltıyor. Çıkarttığınız saçları sıralı alın. Bir yerde toplayın. Benim yapacağım bölümler hazır olduğu için açıcıyı hazırlayacağım. Aldığım yerleri bir tutup alttaki saçlarımı toplamayı düşünüyorum. Oraya da uygulayacağım. Hemen geçiyoruz hatta. Şimdi şu sanıyorum toz açıcı. Bunu açıyorum. Ölçüsünü tutturamam diye hepsini kullanacağım mecburen. Üstüne oksidan kaçlık olduğu yazıyor mu? Hayır, yazmıyor. Muhtemelen 30'luk ya da 40'lıktır. Yani yazıyor da olabilir. Ben görmüyorum. Bunu da açıyorum. İçine döküyorum. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi bütün oryaller, hangi oryali kullanırsanız kullanın, çalışmaya devam eder. O yüzden saçınızı sürekli kontrol ederek kopartmadan yeterince açıldığı zaman yıkamanız gerekir. Karıştırıyorum. Un gibi bir kimyasal oksidanla birlikte etkileşime geçtiği zaman çalışmaya başlıyor. İyice karıştıracağım. Bunun altını tırtıklı yapmamışlar. Normalde boya kaplarının içinde tırtıklar var bakın. Sürttüğünüz zaman daha çabuk karışıyor ama bunda öyle bir şey yapmamışlar. Sürmek için kendi fırçasını da kullanabilirim. Çünkü birazdan göstereceğim, yanlış uygulama yapanlar olmuş. O yüzden saç diplerine oryal bulaşmış ve tabii ki üstüne hemen dip boyası yapmak zorunda kalmışlar. Bu setin gerçekten hiç dip boyası ya da cila yapmadan ne kadar açabileceğini maksimum derecede bekleteceğim zaten. 50 dakikadan fazla kesinlikle saçınızda tutmayın demiş. Ben 50 dakika tutacağım. Gerekirse 55'te tutacağım. Bakacağım saçımın durumuna. Ve tutam olarak sürmeyeceğim arkadaşlar. Bence siz de yapmayın. Çünkü bonedeki deliklerden içeri eğer oryal girerse diplerinizde öbek öbek saçma sapan benekler oluşur. Berbat görünür.
Kuaförlerde yaptırdığınız işlemlerde paketlemenin önemi de bu yüzden. Evde yapılamayan ya da evde çok çok zor yapılan bir işlem olmasının nedeni paketlerin taşma yapmaması, diplere bulaşmaması ve doğru ayrılması saçın. Bu kolaylık sağlamış. Normalde röfle biliyorsunuz fiyatları çok yüksek. Artık her şeyin fiyatları çok yüksek. Bunun da şu anki fiyatını bilmiyorum. Ben alalı bir sanıyorum 3 ay kadar oldu. İyice karıştırdım. Biraz daha karıştıracağım. Hala içinde böyle pudra şekeri gibi hissediyorum. Şimdiye kadar çekilmiş videolarda hep turuncu bırakmış. Yapan kişiler belki de saçlarının kopmasından korkup erkenden yıkamış. Hiç açmamış bu açıcı. O yüzden ben aşırı merak ediyorum. Açıyor mu? Normalde benim kullandığım açıcıyla 50-55 dakikada gerçekten platine dönüyor. Bakalım bu nasıl çalışıyor? Koleston kötü bir açıcı kullanmaz diye düşünüyorum ama göreceğiz bakalım. Dip boyası yapmadan da videonun sonunda ne hale gelmiş saç, aldığımız, boneden çıkarttığımız saçın sarı olacak olan bölümleri nasıl duruyor saç açıkken? Onu da çok merak ediyorum. Umarım faydalı bir video olur. Bu hazır. Şimdi eldivenleri takalım. Çünkü elimle saça Oryal'i yedireceğim de. Oryal boya gibi sürülmez arkadaşlar. Saçın içine işlemesi için fırçayla sert darbelerle sürersiniz ve mümkünse de saça aşağı yukarı üstünde oynayarak yedirirsiniz. Önce bir süreceğim. Açılma durumuna göre de gerekirse yenileyeceğim. Saçıma değdiği anda açmaya başlayacak. Ne kadar hızlı yaparsam o kadar eşit açılacak. Aynı anda yıkayacağımız için. Burada kuaför yıkama seti yok çünkü. Bakın benim saçlarımın bazıları sarı. Kopma olacaktır. Olabilir. Hiç sorun değil. Ama ben olabildiği kadar sarı yerlere değdirmeden önce diplerden başlayacağım. Şuradan başlıyorum hemen. Büyük fırçayla yapacağım çünkü buralarım koyu. Şöyle sürüyorum. Diplerden böyle sürerseniz deliklere girer. Tekrar söylüyorum. Pişman olursunuz. Yaptığınız işlemden hiçbir şey anlamazsınız. Hiçbir şey de benzemez. Şöyle sürüyorum. Üstünden yeniden geçeceğim. Hızlıca. Şimdilik oraya da üzerine bırakayım. İyice saça yedireceğim. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi. Boya gibi düşünmeyin. Oryal risklidir. Eğer saçınız tek renkse, benim gibi böyle daha önceden atılmış paketler yoksa işiniz çok daha kolay olacaktır. Benim biraz maalesef sarı ve turuncu bölümlerle ilgili kontrollü gitmem gerekecek. Çok diplerden çıkması da gerekmiyor. Yani hemen dibinden çıkması gerekmiyor. O riski almaya gerek yok. Zaten kuaförde de yaptırsanız hemen dibinden başlamıyor. Önler hariç. Tabii pakete alındığı zaman saçın ısısıyla kimyasal daha çabuk çalışıyor. Ben başıma poşet vesaire bone takmayacağım. Çünkü uçlarıma da bulaşmasını istemiyorum. Zaten çok yıprandı. Saçımda Brezilya fönü de var bu arada. O yüzden bone takmayacağım. Tutup da kurutma makinesi gibi ısı işlemleri kesinlikle uygulamayın arkadaşlar. Isı uyguladığınız zaman açma işleminde turunculuk yapar. Yanlış bilgiler veriyor insanlar. Kendileri de bilmiyorlar muhtemelen. Ondan sonra saçlar turuncu çıkıyor ve tutuyorlar küllü kumralla onları kapatmaya çalışıyorlar. Ondan sonra boya kusunca ne oluyor? Saçma sapan turuncu bir kafanız oluyor. Turuncu seviyorsanız güzel ama sarı seven insanlar turuncudan biraz uzak dururlar. O turuncu dorelik dediğimiz yansımalar maalesef saçı basit gösteriyor. Hemen hızlı sürüyorum. Geçiş noktalarına kadar çok indirmiyorum şu anda. Oryal'i sürdüğünüz zaman çalışmaya başlıyor ya, saçın ısısıyla birlikte şişme yapıyor. Sizin sürdüğünüz Oryal birazdan sürdüğünüz yerlerden biraz daha fazla şişme yaparak ilerleyecektir. Ona göre sürün. Bakın diplere değdirmiyorum özellikle. Sorun yaşamak istemiyorum. Arada koyular da var. Aşağı kadar inen koyduklarım da var. Onları da risk alarak biraz indiriyorum. Arkalarımı ayrıca yapacağım. Aynı sürede açılmayacaktır. Arkada yani altlarda kalan saçlarıma bir ara buzlu kahve, kestane ve koyu kumral saç boyası ile işlem yapmıştım. Onların açılma durumları çok farklı. Dipler bir de kendi saçım. Mümkün değil, kontrol edemem önlerle birlikte. Ve önler tabii ki daha çabuk açılıyor.
Hızlı hızlı bakın saça yedirerek olabildiği kadar gidiyorum. Saç derisine yakın olan yerler daha çabuk açılır haliyle. Çünkü saçlarınızın dibi daha sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Galiba 3 dakika falan mı sürdü bu işlem? Deliklere asla değdirmeden. 100 kere söylüyorum çünkü sonuç korkunç olur. Korkunç. Yani o kadar çirkin bir saçı ancak öyle yapabilirsiniz. Gerçekten kullanılamaz hale gelir. Diplerinizde benekler sizi hastalıklı gibi gösterir. Eğer başınıza geldiyse biliyorsunuzdur. Rezillik yani. Saçınızın tamamını uygulamadığınız için ve ürünün saç derinize değmemesinden dolayı en kolay işlem şu an yaptığım işlem aslında. Kontrollü olduğumuz sürece açıcıyı da göreceğiz. Gerçekten açıyor mu? Bunu çok çok merak ediyorum. Ürünleri anlatıyorlar. Çok güzel ürün. Yok harika bir lip gloss. Yok bilmem ne çok güzel. Gidiyorum 5 para etmez çıkıyor. Alıyorum onları deniyorum. O yüzden bu kanalda iyi olmayan bir ürünün iyi diye anlatılması mümkün değil arkadaşlar. Sponsorlu bir kanal falan değil. Ben kendi aldığım ürünleri kendim uygularken videoya çekiyorum. Bilgiye ihtiyacı olan insanlar ulaşsın diye. Lütfen videoyu izleyin. Videoyu tamamıyla izlemeden işlemi soran arkadaşlar oluyor. Yani halkla ilişkiler gibi aşağıya şöyle yapın böyle yapın gibi yazmak da biraz tuhaf. Emeğe saygı, videoyu izleyelim. Eğer anlatmadığım bir yer varsa ya da özel bir durumunuz varsa, benim bilgim dahilindeyse tabii ki cevap veririm ama bundan sonra videoyu izlemeyen insanlara cevap vermeyi düşünmüyorum. Gerçekten şaka gibi oluyor çünkü. İnsanlar da faydalansın diye çekiyorsunuz videoyu, oturuyorsunuz, montaj yapıyorsunuz, ışık ayarlıyorsunuz. Yapacağınız işlem daha uzun sürüyor ki ne mutlu ki güzel insanlara ulaşıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor ayrıca. Ama saçma sapan insanlar da kalkıp bazen hadsizce videoyu izlememiş yorum yazıyor. Allah Allah ya. Çok ilginç. Heyecanlı bir şey yapıyoruz şu an çünkü saçım kopabilir. Bu arada saçımda Brezilya fönü var demiştim. Brezilya fönü ile ilgili o kadar çok soru geliyor ki çok haklı olarak. Ben de gerçekten çok efsane bir ürün keşfetmişim hiç farkında olmadan. Birçok insan da çok teşekkür etti. Ben çok çok mutlu oldum. O üründen de çok mutlu oldum. Hatta 2 kere yaptım. Buradan tekrar söyleyeyim, eğer saçınızda Brezilya fönü varsa ya da Brezilya fönü yaptırmayı düşünüyorsanız L'Oreal Brezilya fönünü bozuyor arkadaşlar. Çünkü Brezilya fönünde saçınıza keratin yapışıyor. Ve L'Oreal tabii ki onu oradan kaldırıyor, gönderiyor. Doğal olarak ne oluyor? Saçlarınız yavaş yavaş tülermeye başlıyor. Düzlükleri gidiyor, kabarıyor. Ama zor bir şey değil. Bir daha yapabiliyorsunuz. Biraz işte koku durumu var. Şeyi de söyleyeyim tabii ki. İçindeki formaldehit maddesiyle ilgili birçok şey yazılmış ama ben çok merak edip baktıktan sonra uyandım ki işe o kadar çok şeyin içinde var ki. Yani bir şehir efsanesi gibi bütün suçu Brezilya fönüne atmışlar. Ama kullandığınız saç boyalarında da var. Birçok şeyde de var. Bunu diğer sarı saçlara değdirmeyeyim. Şöyle bırakayım ki onların da uçlarını koparmasın. Şimdi bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Saçlardaki oraya yemeyeceğim. Şurada bakın yine bir koyu bir şey buldum. Şu anda sürdüğüm L'Oreal yeterli değil. Yani saça bunun işlemesi lazım. Fakat ben dengeli açılsın diye önce çok koyu olan yerler biraz açılsın. Ondan sonra diğer bölümlerine denge sağlayabileyim diye bekletiyorum. Saçı alıyorum ve 10 dakika bekletiyorum. Bu fırçanın bu kadar küçük olmasının sebebi muhtemelen boca edip komple boyamayın diye arkadaşlar. 2'şerli 3'erli boyayın diye yapmışlar bunu. Mantığı bu olmalı diye düşünüyorum. Ben bununla dikkatli bir şekilde yaptım. Şimdi bakıyorum. Bakın şu geçişlere sürmemişim. Buralara bir süreyim. Arada koyuluk kalmasın. Tekrar elden geçiriyorum ve bu defa bakın saça iyice yediriyorum. Saçlar pullardan oluşuyormuş. Biraz araştırıp okursanız çok keyifli. Bakımın ve boyanın ve açıcıların saça ne yaptığını anlarsanız uygulamalarınıza da yansır. Çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. O pulların arasına girmesi için boyada da L'Oreal'de de ellerinizle yedirmeniz saçınızdaki boyanın daha fazla kalmasını sağlayabilir. Şöyle gözden geçirerek gidiyorum. Saati de takip edeceğim ama benim için önemli olan saçımda ne kadar nasıl çalışıyor. Saçtan saça her zaman değişir ama ortalama bir şey söyleyebileceğim çünkü kendi saçımı tanıyorum.
En azından açıcı kuvvetinin değil mi anlayacağız. Önceden biraz hazırlayıp saçınızdaki bir tutamda deneyin demişti ya. Yani onun ayarını yapmak için keşke küçük testerlar halinde bir saçınızda denemelik ufak bir şey ayırsalar. Çünkü büyük paketlerde o oranı tutturmamız çok mümkün olmayabiliyor. Eğer öyle bir paket olsaydı evet denerdim. Ar-Gecilere sesleniyorum buradan. Ar-Geciler, işinizi doğru düzgün yapın. Ne kadar özen gösterirseniz sonuç o kadar güzel olur. Bu işlem için 4 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Açılmayı görün. Ben cila yapmayacağım. Dip boyası da yapmayacağım. Açmasa da yapmayacağım. Başka bir açıcıyı da denemeyeceğim üstüne. Çünkü gerçek bir ürün incelemesi olsun istiyorum. Aldığınız şey gerçekte nasıl çalışıyor görün istiyorum. Doğru uygulama yapmaya çalışıyorum ki yanılmayalım, yanıltmayalım. Aslında çok iyi bir buluş olduğunu da söyleyebilirim. Tarakla tek tek ayırıp paketler halinde kendi kendimize bunu yapmamız çok zor. Ama bu şekilde gayet pratik. Bakın terslerine de sürmeye başladım saçın. Her yerine iyice oil'i yediriyorum. Buralarım doğal saç. Çok hızlı açmıyor. Kontrollü açıyor. Muhtemelen insanlara kolaylık olsun diye yapılmış bir ürün olduğu için Oreal'e kattığımız oksidan herhalde 30'luk olması lazım. Biraz daha riski azaltmak için muhtemelen hızlı açmasın ki kontrol edebilelim diye. Tabii ki doğru olan şey de bu. Doğru yapmışlar. Ne kadar kaldığını göstereyim size. Yani bütün saçımı yapsaydım ve saçlarım koyu renk olsaydı bu ürün bana yetmeyecekti. Hemen durmuyordu. Şu an gördüğünüz renk yıkadığınız zaman daha koyu çıkacak arkadaşlar. Şu an yıkamak için çok erken. Formaldehisiz bir Brezilya fönü arıyorum ama olması çok mümkün değil. Çünkü aktif madde zaten o. Yani işlemi yapan madde sanıyorum o. Ama olur da denk gelirseniz arkadaşlar, bu rahatsızlıktan dolayı üretilmiş yeni bir ürün bulursanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü Brezilya fönü yapmaya devam edeceğim ben saçıma. Çok hoşuma gitti. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Onu da denerim. Sürdük. Eğer sizin saçlarınızın tamamı aynı renkse uçlarına kadar yapacaksınız. Hemen bir bone takın ya da stretch film olabilir. Herhangi bir poşet geçirebilirsiniz. Daha çabuk ve daha sağlıklı açılmasını sağlar. Şöyle bakın kaç dakika olmuş? 20 dakika oldu. 20 dakikada açtığı durumu gösteriyorum. Tam yarım saat oldu arkadaşlar. Bakın şu anda turuncu yıkarsak şu anda saçımız turuncu. Sanıyorum bu ürünü benden daha iyi uygulayan olmayacaktır. Dolayısıyla ürünün maksimum evde uygulanabilir verimini göreceğiz. Bu arada her taraf toz oldu. Beyaz beyaz un gibi her yere döküldü. Çok çabuk kuruyor herhalde. Normalde Oreal'ler böyle değil. Çok anlayamadım. Arkadaşlar tam 45 dakika oldu. Bakın. Şöyle bakın. Eğer sizin için yeterliyse süre olarak da bilginiz olsun. Ben saçlarımla oynadıkça üstüme kar gibi yağıyor. Tam olarak 50. dakikadayım. Muhtemelen yine uyarı olarak 50 dakika maksimum bekletin demişler. Çünkü ben beklediğim kadar buralarımı açmadım. Yıkadıktan sonra şöyle 2 tane bakım kürü göndermiş. Biri 1. gün, biri de 30. gün diyor. Nemli saça uyguluyorsunuz. 2 dakika bekletiyorsunuz, yıkıyorsunuz. Parlaklık veren bakım kürü yazıyor üstünde. Tam olarak 1 saat oldu arkadaşlar. Bakın. Beklesem daha beklerim. Hatta böyle içimden de şey geliyor. Başka bir Oreal ipim üstüne süreyim ama saçım kurudu. Çok da yıpranmasını istemiyorum. Çünkü şuraları da taşırdım. Buralarım berbat halde şu anda. Yıkıyorum ve geliyorum. Şıpır şıpır damlaya damlaya buraya koşa koşa geldim. Talimatta diyor ki boneyi çıkartmadan önce akıtın, şampuanlayın ve bakım kremini kullanın. Bakın hiç hoş değil. Ben hiç beğenmedim. Ve 1 saat beklemiş hali bu. Yani neden böyle olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Demek ki açıcıyla ilgili bir problem varmış. Bunu net bir şekilde gördüm. Ufak tefek işte o uçlardaki platinlere, bazı çok açık yerlere gelen saçlarımda minik minik kopmalar olmuş. Sanıyorum bilseydim başka açıcı kullanırdım. Kurutalım bir de öyle bakalım. Ama şu olay 1 saat beklemeye ve bu kadar çabaya değdi mi derseniz keşke biraz daha iyi bir açıcısı olsaymış. Bildiğiniz turuncu. Geldim. Arkadaşlar boneyle yıkadım. Bakım kreminin bir bölümünü de orada kullandım. Geldim gösterdim size zaten. Boneyi çıkarttım. İyice şampuanladım 2 kere.
Durularken L'Oreal kullandıktan sonra, boyadan da sonra, özellikle sarı tonlarını boyuyorsanız saçlarınızı ya da açıyorsanız sıcak suyla asla yapmayın. Turunculaşma yapar. Ben ne kadar dikkat edilebilirse o kadar dikkat ettim. Boneyi göreceğiz şimdi nasıl yapmış anlayacağız. Çünkü ne boyadım ne de başka bir şey yaptım. Tabii kuruyunca daha çok ortaya çıkacak. Bakalım bone ne kadar işe yaramış görelim. Şöyle ıslakken de bakın. Benim normalde kullandığım L'Oreal de aynı derecede yıpratıyordu. Ama çok güzel açıyordu. Ben anlamadım yani bebek sarısı olması için 5 gün mü bekleteceğiz saçta? Turuncuyum yani. 1,5 saat uğraşıp saçlarımı boneden çıkarttım. Ki zahmetli bir işlemdi. Bir plastiğin içinde duruyorsunuz o kadar süre. Zaten yorucu bir durum. Emek harcıyorsunuz. Düzgün yapmaya çalışıyorsunuz. Kullandığınız açıcının yetersiz olması, bebek sarısı yazması, maksimum 50 dakika bekletin demesine rağmen 1 saat bekletmiş olmam sonucunda turuncu bir kafa olması hoş olmadı. Şu an tatlı duruyor. Evet, belki ben biraz fazla kızmış olabilirim bu duruma ama benim beklentim bebek sarısıydı. Yani bu değildi. Işıltı değildi. Bakın. Kurutalım bir de öyle bakalım. Şöyle yarı ıslak da görün. Bone galiba çok güzel. Tam bilemiyorum şu anda. Şurada ben kalın almışım bir tane herhalde. Bone galiba güzel ama açıcı. Çok da kötü olmayabilir ama turuncu sevmiyoruz. Bu ne güzel. Doğru düzgün açmadığı için belki doğru düzgün görünmüyor olabilir ama diplerim biliyorsunuz çok koyuydu. Şurada bakın biraz kalın tutanları almışım. Olabildiği kadar ince almaya çalışın. Hoş görünmüyor üst üste geldiği zaman. Ama bone ince ince alınırsa gayet başarılı. Bone alıp kullandığınız bir L'Oreal'le bu işlemi yaparsanız belki daha mutlu olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle bakın. Önleri çok düzgün alamayabiliyorsunuz. Doğal olarak saçınızın nerede başladığına o boneyi mutlaka denk getirin. Ben boneden ve işlemden memnun kaldım aslında. Benim memnun kalmadığım bölümü açıcısı. Koleston'dan çok daha iyi açmasını beklerdim açıkçası. Bu setin benim için avantajı bonesi, fırçası ve o tığı sabit kalacak elimde. Bir sonraki işlemlerde de kullanabilirim. Onu da yıkadım. Tabii ki başka bir L'Oreal'le, belki bununla ya da bununla, bunu da deneyeceğim. Ama kesinlikle bu seti bir daha almam. Evet, L'Oreal çok güzel açmayabiliyor. Üstüne cila uygulamanız gerekebiliyor ama bazı L'Oreal'ler çok güzel açıyor ve cilasız dahi kullanabiliyorsunuz saçı. Buyurun, karar siz verin. Belki siz bu tonları seviyorsunuz. Çok açık istemiyorsunuz, bilemem. Eğer öyleyse işinizi görecektir. Ama benim istediğim platin ya da bebek sarısı bu değil. Lütfen. Asla bu değil. Bakım kremi çok güzeldi. Bakın burada neden böyle bir karaltı kalmış. Neden paketler az? Demek ki paketlerin dengesini de iyi kurmak lazım. Buradan bu arada yanlışlıkla ben çok fazla saç aldım. O yüzden olmuş olabilir. O benim hatam olabilir. Çok doğal. Olabildiği kadar ince almanızı öneririm. Şöyle göstermek gerekirse. Işık aynı, her şey aynı. Nasıl başladık, nasıl bitirdik görüyorsunuz arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben beklediğimi tam olarak alamadım. Ama belki sizin istediğiniz tonlara yakındır. Orasını bilemem. Bütün süreci ayrıntılarıyla çektim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmayın. Hoşça kalın.